Evet, mesai box işlemiyle ilgili kısa bir video çekmek istedim. Şimdi en son videomuzda şuradaki işlemlere basılmasını veya işte artık ve şuradaki form elemanlarının temizlenmesini sağlamıştık. Ve güncelle butonunu aktif etmiştik. Şimdi güncelle butonuna basıldığı zaman veri tabanında herhangi bir güncelleme yapılmadan önce kullanıcıya işte bir uyarı, bir soru sormasını işte evet hayır şeklinde veri tabanından bir satırın güncelleneceğini, devam edip edilmeyeceğini soralım. Verilen cevaba göre güncellemesini yapalım veya yaptırmayalım. Evet, bizim şurada güncelle diye bir fonksiyonumuz vardı. Bunun içine bir cevap diye değişken oluşturdum. Cevap eşittir. Buraya bir message box koyacağız. Şunun adı warning değil question, artık bir soru soracağımız için evet hayır şıkkının gelmesi gerekiyor. Pengenel sınıfından türettik mesaj box'ımızı. Şurası bilgilendirme değil, güncelleme olsun. Şuraya da kısaca diyelim ki işte veri güncellenecek, devam etmek, küçük yazayım, istiyor musunuz dedim. Şuralarını siliyorum. Şu çift tırnağı kalacak. Şunu da sildim. Buraya bir virgül attım ve Q message box dedim. Tekrar buna standart buton. Şimdi bu standart buton kısmı önemli. Çünkü PyQt 6'da bunun mutlaka olması gerekiyor. Değilse yes veya no kısımlarını getirtiremiyoruz. Normalde bunun diğer versiyonlarda kullanımı şu şekilde. Şuradaki standart buton yok. Sadece bu şekilde yes ve no diye araya bir dik işareti. Q message box. Evet. Nokta no deniyor ama burada PyQt 6'da bu kullanım maalesef çalışmaz. Şimdi şuraya nokta koydum. Standart butonunu ekledim. Aynı şekilde buraya da bir nokta koyup standart buton ekledim. Şimdi bu cevaba göre işleyelim. Şuraya dedim ki if cevap eşittir. Neyse yes'se, yani tamamı okey'e basılmışsa dedik ki o zaman buradaki bütün, şurada iki noktamızı unutmuyoruz. Bütün işlemlerimizi yap. Değilse else bize yine bir mesaj box'ta bilgi versin. Desin ki şuraya yazacağım. Mesaj box bu sefer warning değil, uyarmayacak. About bilgi verecek. Buna bilgilendirme dedik. Güncellemeden vazgeçildi desin ve geçildi desin ve iptal işlemini yapmış olsun. Evet, yalnız şurada daha önce de defaatle söylediğimiz gibi blokların içeriye doğru girintili yazılması gerekiyor. Onları ben bir içeri aldım. Video bitirmeden bunun uygulamasını göreceğiz ama şunu da söyleyivereyim. Şimdi mesela update'de de mesela burada direkt değişkenleri bunun yanına tc eşittir'in karşısına tc değişkenini atmaktansa soru işareti koyup dışarıda getirdik bunları. Aynı şekilde insert into'da yine bunu yapmıştık. İşte 9 tane soru işareti bırakıp buradan verdik bunları. Bunun nedeni bu bir güvenlik açığını engellemek için. Yani bizim buradaki form elemanlarımıza SQL komutlarını girerek programın çökertilmesini engellemek için yapmış olduğumuz bir işlem. Güvenlik tedbiri açısından yani. Evet, şimdi bu evet hayır kısmını bir görelim. Çalıştırdım. Ben şuradan birinciye tıkladım. Bunun TC'sini artırdım. Bir şeyler yazdım. Güncelle dedim. Bana sordu. Güncelleme. Veri güncellenecek. Devam etmek istiyor musunuz? Evet dedim. Ve bir hata aldım. Şurasını evet şu başlığını unuttuk yine. Q message box. Kopyalarken eksik almışız. Bir daha bakalım. Tıkladım. Evet. Şimdi güncelle dedim. Evet dedim ve güncelleme işlemini yaptı. Şimdi mesela başkasına bir daha deneyelim. Yaptım. Güncelle dedim. Hayır dedim. Güncellemeden vazgeçildi dedi ve bu şekilde programımız çalışmış oldu. Evet, herkese iyi çalışmalar.